Yine kampa gidiyoruz. Bu sefer geyiklerin olduğu bölgeye çadır kampımızı kuracağız. Nasıl ama? Şimdi ne yapıyoruz? Tuzu kolu közün içine atacağız ve ortaya bambaşka bir lezzet çıkacak. Aç. 10 numara 5 yıldız bir yemek oldu. Bizlerden görürüz eğer geçmişlerse. Az önce ayı izi bulduk. Yavrusu da yanındaymış. Gördüm domuzu. Meşeliklerin içinde. Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yine kampa gidiyoruz. Bu sefer geyiklerin olduğu bölgeye çadır kampımızı kuracağız. Ama oraya gitmeden önce önceki kamplardan akıllandık ve odunumuzu bol miktarda alacağız. Bugün Kurban Çukuru'nda bir gece geçirmek isimli videoyu beraber çektiğim Onur abim de bizlerle olacak. Hep birlikte çok güzel bir kamp yapacağız. Aynı zamanda geyikleri de gözlemleyeceğiz. Kurtların da çok olduğu bir bölge. Yaban hayatıyla baş başa harika bir kamp videosu bizleri bekliyor. Manzara çok güzel burada. Ben size söyleyeyim. Şuraya bak abi. Aşağı göle bak. Görünüyor mu sen? Gördüm. Ahmet makineyi getir. Önümde abi. Geliyorlar, bize doğru geliyorlar. Çok güzel be. Gittiler şu tarafa ya. Ahmet. Nasıl ama? Kanka, İyi gördün ya. Ben vallahi bana baktı, ben inanamadım ilk başta. Bir iki saniye sersemledim. Tam burada arkadaşlar kamp yapacağımız alanı belirlemek için gidiyorduk. Aşağıda bir göl keşfettik. Gölün etrafı ormanlık. Onur abiyle tam böyle kendimizi çok iyi kamufle etmemiz lazım. Burada hayvanı çekebilmek için diye düşünüyorduk. O sırada önümüzde Ahmet Karacaları gördü. Helal olsun Onur Ahmet, vallahi mükemmelsin. Oo. Dili de dışarıda. Çok güzel. Erkeği çekebildin mi? Erkek arkada kaldı herhalde. Çok güzel olmuş. Vay abi, kampa başlamadan çektik ha. Harbiden oğlum. Hayır, Çok video güzel. var ya, çok güzel ya. Çok güzel. Ama iyi ki arkaya P1000'i almak için uğraşmamışım. Şuradaydı P1000. Evet, kaçırdım, bunu çekemezdim. Kaçırdım. Telefonunda zoom'u iş gördü yani. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Bunlar burada Ahmet, geziyorsa sabah mükemmelsin. o büyük gölün etrafını da görebiliriz bence. Ben de biraz çekmişim bana. Güzel oldu ya, iyi oldu. Şuralara bakalım, belki daha gitmemişler. Üstümüze gelip de yoldan atlamalar da çok güzel oldu. Evet evet, o çok iyiydi. Bence bunlar sürüydü. Sürünün bir kısmı geçti. O yüzden onlar aşağıdan buraya geçmek için ısrar ettiler. Olabilir. Ben öyle düşünüyorum yani. Çünkü şeyle göz göze geldi. Lan bildiğin bize bakıyor ya. Abi sen bak yine etrafa, seni iyi görüyorsun. Erkeğin arkadan boynuzları çıkmış sadece. Çok, bir denk gelseymiş abi, çok güzelmiş. Karaca. Erkek. Bak burada netlemedi çünkü ben ayarlar kuşta kalmış en son. Şurada bir net.
Güzel. Evet güzel. Sonra koşmaya başladı. Şurada Güzel ya. tam geçerken çektim ama ormanın içine doğru girdi. Göstermedi kendini. Çok güzel. Şanslıyız bugün. Vallahi. Ahmet nasıl bir göz oğlum o sendeki ya? Ben de aynı yere bakıyorum, hiç öyle bir şey görmedim. Vallahi bilmiyorum ki. Sana yemin ederim bak ben de hiç böyle bir şey yaşamadım. Direkt zoomladım geyi gördüm. Erkeği mi gördün sen? Ben bir tane erkeği mi bilmiyorum. Dişiydi galiba biraz ufak. Sana doğru mu bakıyordu? Göz göze geldik abi. Bir şey söyleyeceğim, çok ilginç ama bak, biz indikten sonra da bize doğru koşmaları çok Evet ilginç. işte bence abi sol tarafımıza biz bakmadık. Bunlar sürüydü ve Ha, sürünün bir kısmı solda soldaydı. kaldı. Ha. İzlerden görürüz eğer geçmişlerse. Şu an geçen bir şey yok burada önümüzde şu ana kadar. Çadırımızı kurduk ve kamp alanındayız. Yanımda misafirim diyeceğim ama artık değil. Bir tane abim, Onur abim. Sizler Kurban Çukuru'nda bir gece geçirmek videosundan tanıyorsunuz zaten. Evet. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Ahmet sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Kameranın arkasındasın ama biz seni görüyoruz tabii. Bugün çok güzel bir gün. Zaten başlangıcı da beraber Muhteşem güzel oldu. başladı. Yolculuk yaparken, yolda gelirken karşımıza çok güzel karacalar çıktı. Tabii biz o sırada araçta yolculuk yapıyorduk. Ahmet kayda girdi ama ben anında telefonumu çıkarttım ve karacaları çektim. Unutulmaz bir an. Bu bölgede ilk kez karacayı bu kadar yakından gördüm. Hem bu kadar yakından görmüş olduk, hem bu kadar çok karaca görmüş olduk, hem de erkeğin boynuzları gerçekten çok iyiydi. Padişah gibiydi resmen. Padişah gibiydi. Ben o kadar büyük boynuzlu karaca hiç hayatımda görmedim. Hayvanat bahçelerinde bile o kadar büyüğü yoktur Evet. herhalde. Çok güzel bir deneyimdi ve arabanın o kadar yakınından atladılar ki muhteşemdi ya. Unutulmayacak bir andı gerçekten yani. Ya amacımız yaban hayatı gözlem için geldik, çadır kampımızı kurduk. Her şeyimizi hazırladık. Yemeğimizi falan yedikten sonra böyle yaban hayatı gözlem amacıyla buraya geldik. Daha biz bu amaçta oturup kurulumumuzu yapmadan karacaları görmüş olduk ve çok güzel bir deneyimdi. Onur abinin de dediği gibi. Ahmet senin de gözlerin bir Muhteşem. şahin gibi yani. Gördükçe güzelleşiyor. Yaban hayatını Evet. gözlemlerken, keşfederken ben de burada ateşimizi yakayım. Duruma göre yarın sabahta gün doğmadan keşfettiğiniz bölgelere gidip bekleyelim. Ben İnşallah. ateş başına geçiyorum. Gidiyoruz. Size güle güle. Haydi. Umarım güzel görüntüler alırsınız. Ahmet, görüşürüz. Evet arkadaşlar, bizimkiler daha gelmediler. Güneş batmak üzere. Ben de o sırada yemeğimizi hazırlamak istedim. Bir önceki videolarımızda bir kuzu kolu saç kavurma olarak hazırlayıp taş tavada pişirmiştik ve bunu doyasıya yemiştik hep birlikte. Şimdi ise gördüğünüz kuzu kolunu alüminyum folyoda közün altına atacağız. Közün altında sarımsakla birlikte piştikten sonra lokum gibi bir
lezzet ortaya çıkacak. Daha önce böyle bir şey yapmadık. İlk kez yapıyorum. Tadının da nasıl olacağını gerçekten merak ediyorum. Şimdi hep birlikte güzel bir lezzeti yapacağız. Doğada, doğal ortamda yemiş bulacağız. Her zamanki gibi yağ kısımlarını, zarlarını alıyorum. Ayılara, kurtlara, akbabalara yolluyorum. Ne yaptınız? Dedim gelmeyince herhalde bir şey buldular da. 3 tane ayı, 2 tane de kurt gördük. Tabii canım. Baksana abi. Ayı izi mi var? Ayı da var. Bizde var. Kurt. Değil mi? Ayı izini mi gösteriyor? Ayı izi tabii eski. Baksana kurt değil mi bu? Kurt. Bak şuna bak. Bu bayağı büyük bir şey de. Geyik de olabilir ha. Belli değil. Seninle en son kampta ne yapmıştık? Dallas steak. Şimdi ne yapıyoruz? Kuzu kolu közün içine atacağız. Hamur gibi bir şey çıkmasını planlıyoruz. Daha önce yapmadım. O yüzden ne çıkacağını bilmiyorum ama güzel çıkacağına eminim diyebilirim. Şöyle alüminyum folyomuzu açalım. Şimdi Ahmet nerelere gömelim sarımsakları? Yani sarımsak aroması vereceğiz buna da. Şöyle bak mesela şöyle. Dolu dolu yerlere. Evet, şöyle açıyoruz mesela. Şuraya bir bomba yerleştiriyoruz. Görüyor musun? Yerleştirdik bak bu bombayı. Evet, çok güzel bir et hazırladık. Alüminyum folyoya sardık. Şimdi közün içerisine atıp bekleteceğiz. Bakalım nasıl bir lezzet ortaya çıkacak. Ben çok merak ediyorum. Ahmet sen? Onur abi sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani but acaba üçümüze az mı gelir diye düşünüyorum. Tek düşüncem şu anda o. Nereden baksan 1 kilo 600 gram. Yani 550'şer gram falan düşüyor. Açık havada biz Ahmet'le geçen 600'er gram. Kemikli düşün yani bir de. Kemikli 1600. Evet. Geçen Saç kalırız. Ahmet'le biz Dallas steak yaptık. Bir tanesi 600 gramdı nereden baksan. Ve yok oldu yani. Hani anlayamadık nasıl yediğimizi. kriz. Neyse ki Yaşar şimdi yanımıza misafirle gelecek akşam çaya ama yemek anca olacak o gelene kadar. Ondan bir köfte istedik. Olmazsa köfteyle takviye edip akşam yemeğimizi yapacağız. Etimizi gömdük. Biraz da bir tarafında da köz üretmeye devam edeceğiz ki güçlendirelim. Bakalım neler olacak. İçeride közün altında ateşimizde kuzu kolumuzu bir müddet tuttuk. Yakmadan ve pişmeden onu alacağız. Ondan sonra kuzuneli sobanın içerisinde sebzeyle beraber tekrar pişireceğiz. Ve ortaya bambaşka bir lezzet çıkacak. Daha önce denemediğim şeyleri doğada, kampta deniyorum ve abilerimle, dostlarımla yiyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Zaten Onur abi objektif olacaktır. Eminim ondan. Ben de şimdi o objektif olacağı için yan yatmak istemedim. Elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şimdi kuzu kolu alacağız. Havaya dizeceğiz. Ondan sonrası artık yine Onur abi. Açız aç. Bu arada bu da var ya hamur gibi olmuş gibi ama güzel sesler. Şimdi buna çift dikiş yapacağımız için bambaşka bir lezzet olacak Ahmet. Olmuş mu Doğan? Bence çok güzel.
Olay budur. Şöyle göstereyim. Ahmet yanaştır. Aralarında sarımsak, etrafında soğan, kapya biber, yeşil biber, domates ve patlıcan. Üstünde de sos. Onur abi şimdi fikirlerini alayım. Olacak gibi mi? Yani olacak gibi. Ben sırf beğeneyim diye elinden gelen her şeyi yapıyorsun valla. Tüm Şimdi bunu sobaya atalım. Sobada Tereyağı var da mı? bir Tereyağı. tereyağı yok çünkü kuzunun kendi yağı zaten ağır. Evet. Tereyağı da atarsak ağır gelebilir. Şimdi sobaya sallıyoruz. Bunu biz ancak Doğanay'la yeriz. Sen ne yiyeceksin Ahmet? Aç kaldı abi. Nasıl kızartmış da nasıl güzel olmuş. Valla şimdi Doğanay, ben yalan söylemeyi sevmem biliyorsun. Her Evet. ne kadar avukat olsam da. Şimdi sen ilk yapmaya başladığın zaman ateşe gömdüğünde bu kuzuyu dedim ki ya dedim bunu yapıp yapamayacağı belli değil. Akşam öğünü de karambole gitmesin. Ben dedim bir aşçıyı arayayım tanıdığım. Neyse bir abimiz var, onu aradım, Merkez Bankası'nın da aşçısı. Dedim aradım. Dedim abi dedim ne kadar sürede pişmesi lazım falan. Dedi ki Onur dedi ben bilemem şimdi buradan. Ama dedi bir şeye sardınız mı? Yağlı kağıda sardınız mı? Dedim ki yağlı kağıda sardın mı Doğanay? Yok dedi sarmadım abi. Dedim bu yemeği biz yiyemeyeceğiz. Sonra tabii Doğanay'ın aklına hemen bir fikir daha geldi. Onu oradan çıkardı. Tepsiye koydu bu sefer. 10 numara 5 yıldız bir yemek oldu. Afiyet olsun. Vallahi eline sağlık kardeşim. Çok güzel yedik. Çok Ben de güzel beğendim. doyduk. Afiyet olsun abi. Yani ancak bir kampta da bu olurdu. Daha da fazlası olmaz yani bunu diye düşünüyorum. Artık sabaha Bunun da bir fazlasını Gizem ablan evde yapıyor bana ya. afiyet olsun tekrardan. Sağ ol kardeşim. Ahmet Bey. Afiyet olsun. Merhaba Doğan abi. Yakalandık Şimdi yemekler. önceki kampta da beraberdik. Dallas steak yaptık. Bu kuzu kol fırın yemeği gibi oldu. Tandır şeklinde oldu. Yani çok güzel olmuş. Eline sağlık. Çok beğendim. Afiyet olsun. Dallas mıydı bu muydu? Yani ona bir şey diyemiyorum. İkisi de, İkisi de çok iyiydi. Yani Dallas hala tadı damağımda. Bu da bambaşka bir şey. Ben ikisine de 10 puan veriyorum direkt. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Hoş geldin. Hoş geldin abi. Nasılsınız? Sensiz kamp. Vallahi sizi özledim. Çıktım geldim. İyi yapmışsın. Yol boyu Ahmet'in Karaca'yı nasıl gördüğünü konuşuyor. Yani Muazzam. gerçekten helal olsun. Gerçekten çok iyi görmüş. Yani günün en önemli anı oydu zaten. Karaca'yı görmek. Ve bir eğer hani kendi YouTube kanalımızda bir ödül verilecek olsa o ödül sana verilirdi. En iyi göz ödülü. Nasıl gördün? Anlatsana biraz. Kanka cama bakıyordum arka tarafta. Ondan sonra bir anda böyle hani dediğim gibi Balmum heykeli gibi göz göze geldik. Bir iki saniye. Ben şöyle kafamı çevirdim. Araba gidiyor o esnada. Doğan'a geyik dedi. Başka zaten tepki veremedim. Direkt arabadan indik, çektik. Görüntüler öyle. Hani tamamen rastgele oldu biraz daha. Gerçekten orada iyi ayırt etmiş ormanın içinde o Karaca'yı. Aslında Geyik ayırt dedi. etmedim. Göz göze Geyik geldi. dedi. Ben geyik diye araba el freni çektim, indim. Kameraya, telefona bastım. Kayda girdim. Karaca olduğunu anladım Yok zaten. aslında şöyle oldu. Durdu. Geri gelecekti arabayla. Sonra yok ya bakacağım dedi. El frenini çekti. Telefonu aldı. indi. O inince ben ineyim dedim. Sonra baktım lan benim makinem nerede? Ahmet dedim makineyi ver. O esnada Ahmet makineyi verdi falan filan. Ben de indim peşi sıra. Ahmet de indi hemen arkadan. Ama senin görüntü de güzel çıkmış abi. Yani dili dışarıda çıkmış evet ama yani dediğim gibi ışık şartları tabii ki seçemedik, ayarlayamadık o esnada. Öyle bir kapalı fonda, orman Anlık içerisinde, bir ışıksız bir görüntüydü yerde bir görüntü çekeceğimizi düşünmemiştik o an. Zaten fazla da durmuyorlar.
veya başka bir şey Ya bir karşılaştığınız saniye zaman. baktı göz göze. Yani önce bir Doğanay'ın çektiği gibi koştu. Bir saniye baktı. Tek büyük sıkıntımız bence şeydi. Erkek birey ağacın arkasında kaldı. Evet. Erkekte gerçekten muazzam boynuzu vardı. Ben hayatım boyunca gördüğüm geyik boynuzlu karacaydı yani. Gerçekten Çok güzel. çok güzeldi geyik boynuzları. Yani normalde sosyal medyada görürüz. Tek de çatal, iki çatal. Paylaşan yaban hayat fotoğrafçıları paylaştığı görüntülerde görürüz ama şöyle iki tane hani boynuz gibi görünür normalde ama bu dallanmış Dörtlüydü. gerçekten dörtlü padişah gibi çok güzeldi ya. Çok güzeldi gerçekten. Keşke Boynuz. biraz daha görüntü verseymiş. Keşke. İşin şeyi de sıkıntısı da erkek yine tabii ki kendi savunmasına önem veren bir yapıda. Dişiler hemen arabanın yanından atladılar ama erkek bir 50 metre daha ileriden atladı yolun öbür tarafından. Uzaklaştı. Yani orada da görüntü çekme şansım hiç olmadı. Zaten çok dar bir alanı görüyorum. Yani Aynen. tam bir karacalık büyüklükte bir yer görüyorum. Onlar da çok hızlı hareket ettikleri için sonrasında bir fotoğraf çekemedim. O an 2-3 tane bir Yine de Kara onlar da alabildik güzel abi. ama, O aynen. anki heyecana ayarlama yapmamaya rağmen çok güzeldi yani. Yani bana deseydi ki Doğanay Karaca çekmeye gideceğiz bugün. Emin ol yani Karaca çekmek için gelsen, Karaca çekmek için beklesen çekemeyebilirsin. Aynen. Kesinlikle. Muhteşem Hatta bir yer. çekemezsin büyük ihtimalle. Yani böyle bir özel tabiat parkının içerisinde sanki bir tur yapıyormuşuz Evet. gibi. Evet çok güzeldi. Yanımızda 30 metre yanımızdalardı. Sonra da arabanın yanından geçtiler. Yani benim hatırladığım buna benzer işte bir geyik videosu var. Evet. Milli parkların aracının yanından geçiyorlar hayvanlar. Yani o adam işte her günün 5 saatinde dağda geziyor. O bile ömrü hayatında bir tane görmüş. Böyle bir tane kayıt var. Bir de bize nasip oldu. Yani Karacalı hem de Çok daha da zor heyecanlıyız tür. ya. Daha Ben de da zor. görmek isterdim. Arkadaşlar şu anda gölün üstündeyiz. Öyle bir donmuş ki balyozla vurduğumuzda dahi aşağıdaki suya ulaşamıyoruz. Ama biz direneceğiz ve balyozla vurarak buradan bir delik açacağız. Oltamızı aşağıya göndererek kazanların kancamıza vurmasını, oltamıza vurmasını bekleyeceğiz. Suyun altında balık var mıdır ya? Şimdi elimizdeki mevcut bazlamadan bir miktar alıyorum ve ıslatıyorum. Hamur haline getirmek için. Şimdi bu gibi durumlarda acemi şansı vardır. Sen diyorsun ki benim pek umudum yok ama ben de acemi şansıma güveniyorum. Oltayı iyi ki açmamışız fazla çünkü bu göle daha önce gelmedik ve şimdiki gelişimizde gölün fazla derin olmadığını gördük. Nereden baksa 2 metre anca değil mi Ahmet? Hemen hemen 2 metre derinliğinde bir yer. Belki de biz biraz kıyıya yaklaştık o yüzden olabilir. Her neyse bekliyoruz.
Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Tut şöyle bir tut bakayım, boyutunu göster. Çok güzel bir sazan balığı tuttuk gerçekten. Şimdi çadır kampımızda karşımızda Onur abi içeride bizi bekliyor. Bu güzel canlıya onu bir görmek istedik. Burada şansımızı denemek istedik ve burada sazan olduğunu keşfettik, tutabildik. Onu ait olduğu doğasına geri bırakıyorum. Mutlu, huzurlu yaşamlar diliyorum. Sabah kahvaltımız. Ne diyorsun bu konu hakkında? Gün aşırı başak girip çıkan bir yerin var mı? Var. Gördüm domuzu. Meşeliklerin içinde. Nereye gitti? Arkadaşlar yaban domuzu sürüsü veya yaban domuzları aslında doğadaki bütün hayvanlar çok iyi kamufle oluyorlar. Kendilerini çok iyi kamufle ediyorlar. Bu yaban domuzu da onlara bir örnek. Kilometrelerce uzaktan biz onları dürbünle gördük. Kenara yanaştırıyoruz. Düşünün yani meşelerin arasında kendilerini gizlemeyi başarıyorlar. Bir vaşağı görmek, bir kızılgeyik, karaca onları görmek çok daha zor ama bu videonun içerisinde karacayı gördük. İlk daha kamp yolculuğuna başlar başlamaz karacayı gördük. Şanslıyız. Yaban domuzunu da uzaktan gördük ama çok fazla yüzünü göstermedi bize. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abi size de çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın kardeşim. Ahmet, teşekkür Bizi ederim. ağırladın tekrardan. Abi ne demek, her zaman doğada olmak, yaban hayatta olmak, burada da sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Karaca gördük, nice yaban hayvanların peşinden gittik. Vaşak çıktı foto kapanımızda. Ötücü kuşları gördük. Doğayla iç içe güzel bir kamp videosu oldu. Karacalar çok çok güzel. Bir sürü hayvan izi gördük. Foto kapanların da bir kısmını orada bıraktın zaten. Başak zaten çıktı. Siz de izlediniz artık. Ahmet Bey, önceki kampa göre bunu nasıl buldunuz? Öncekine göre daha güzeldi çünkü Bence çok de. güzel uyuduk gece, çok sıcaktı. Arkadaşlar biz uyku moduna geçtik ama geçemiyoruz çünkü hamam oldu içerisi. Ahmet, Gazoz az önce buz gibi sıcacık oldu. Dolu dolu geçti.
çoğu hayvanı gördük dedik. Özellikle Abi Karaca'yı sazan gördük. bile tuttuk ya. Balık bile tuttuk yani o derece. Hani bu kadar yorulduğum bir kamp olmadı ama o kadar da eğlendiğim bir kamp yaşamadım. Çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Yine yeni kamp videolarında görüşmek üzere diyorum. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Kendinize iyi bakın.